Bugün mutfağımızda çökertme kebabı var. Çıtır patates, et ve yoğurdun bir araya geldiği pratik ve lezzetli bir tarif hazırlıyoruz. Mihri'nin tariflerine hoş geldiniz. Adım adım birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle eti jülyen şekilde doğruyoruz. Şu anda Mihri Hanım etleri jülyen şekilde doğruyor. İnce uzun şeritler halinde keserek pişirmeye hazırlıyor. Eşit kalınlıkta doğramaya dikkat ediyor. Bu da etlerin daha dengeli pişmesini sağlar. Çökertme kebabı için etler bu şekilde hazır hale getiriliyor. Üzerine tuzunu ve yağını ekleyip karıştırıyoruz. Ve marine olması için buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Mihri Hanım etleri marine olması için buzdolabına alıyor. Yaklaşık 1 saat dinlendirerek sosun ete iyice işlemesini sağlıyor. Bu aşama etin daha yumuşak ve lezzetli olmasına yardımcı olur. Dinlenen etler pişirme için daha hazır hale geliyor. Marine olan eti kızgın granit tavaya alıyoruz. Ara ara karıştırarak yaklaşık 6 dakika mühürlüyoruz. Mihri Hanım şimdi marine ettiği etleri tavaya alıyor. Yüksek ateşte kızartarak etlerin suyunu içinde tutmasını sağlıyor. Etler kısa sürede renk almaya başlıyor. Bu aşamada fazla karıştırmadan güzelce mühürlenmesi önemli. Böylece hem dışı kızarıyor hem de içi yumuşak kalıyor. Çökertme kebabının lezzeti de aslında burada ortaya çıkmaya başlıyor. Ardından yarım su bardağı domates sosu ve 2 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırarak 5 dakika daha pişiriyoruz. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Eğer etimiz yeterince yumuşamamışsa biraz daha su ekleyebiliriz. Et suyunu çektiğinde yarım yemek kaşığı tereyağı, karabiber ve kekik ekliyoruz. Bu aşamada etlerin lezzeti iyice oturmaya başlıyor. Sos ve baharatlarla birlikte etler daha aromalı bir hale geliyor. Kapağı kapalı şekilde pişmesi yumuşaklığını arttırıyor. Suyunu çektikten sonra eklenen tereyağıyla birlikte lezzet daha da yoğunlaşıyor. Artık etler servis için hazır hale geliyor. Karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Bir kaseye yoğurdu alıyoruz. Üzerine ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Mihri Hanım burada yoğurtlu sosu hazırlıyor. Sarımsakla birlikte yoğurt daha aromatik bir hale geliyor. Bu sos yemeğe hem ferahlık hem de denge katıyor. Özellikle etle birleştiğinde lezzeti tamamlayan önemli bir parça oluyor. Hazırladığımız sosu kenara alıyoruz. Patatesleri soyup yıkadıktan sonra
ince ince kibrit çöpü şeklinde doğruyoruz. Mihra Hanım patatesleri ince ince doğruyor. Bu incelik kızartıldığında daha çıtır bir sonuç alınmasını sağlar. Ardından nişastasını bırakması için suda bekletiliyor. Bu işlemde patateslerin birbirine yapışmasını önler ve daha iyi kızarmasına yardımcı olur. Nişastasını bırakması için 10 dakika soğuk suda bekletiyoruz. Daha sonra patatesleri iyice kuruluyoruz. Mihra Hanım patatesleri kızartma öncesinde iyice kurulayarak hazırlıyor. Bu aşama yağda daha iyi sonuç almasını sağlar. Kızgın yağda pişen patatesler kısa sürede çıtır bir kıvam kazanıyor. Bu da kebabın en önemli dokularından birini oluşturuyor. Tuzlayıp bol kızgın ayçiçek yağında çıtır olana kadar kızartıyoruz. Kızaran patatesleri servis tabağına alıyoruz. Üzerine yoğurt sosunu gezdiriyoruz. Mihra Hanım şimdi yemeğin sunumuna geçiyor. Çıtır patateslerin üzerine yoğurt sosu eklenerek güzel bir taban oluşturuluyor. Ardından sıcak et ilavesiyle birlikte lezzet katmanları oluşuyor. Ardından sıcak eti ekliyoruz. Ve tekrar yoğurt sosundan gezdiriyoruz. Üzerine tekrar yoğurt gezdirilerek hem görüntü hem de tat dengesi tamamlanıyor. Tüm malzemeler bu aşamada bir araya gelmiş oluyor. Bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu kebabın üzerine gezdiriyoruz. Mihra Hanım son dokunuşları yapıyor. Tereyağı ve kırmızı biberle hazırlanan sos yemeğe ekstra bir aroma katıyor.
Üzerine gezdirildiğinde hem rengi hem de lezzeti tamamlıyor. Son olarak ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis ediyoruz. Son olarak eklenen dereotu ile birlikte sunum daha ferah ve dengeli bir hale geliyor. Böylece yemek tamamen hazır oluyor.